Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte kaynaklarımızın ışığında Türk halklarının o kıtaları ve çağları aşan inanılmaz hikayesine şöyle bir dalalım diyorum. Bu, hepimizin bildiği tarihin akışını değiştiren muazzam bir etki. Gelin bu büyük hikayeye birlikte bakalım. Şimdi aklımıza gelmesi gereken asıl soru şu değil mi? Yani nasıl oluyor da tek bir halkın tarihi Asya, Avrupa ve Afrika tam 3 kıtayı bu kadar derinden etkileyebiliyor? İşte bu sorunun cevabını kaynaklarımız bize ne anlatıyor ona bakarak bulmaya çalışacağız. Hadi o zaman işe en tepeden başlayalım. Yani şöyle bir geri çekilip büyük resme odaklanalım. Türk tarihinin sadece kendi coğrafyasıyla sınırlı kalmayıp bütün dünyayı nasıl şekillendirdiğine bir bakalım önce. Şimdi kaynaklarımızda gerçekten de çok iddialı bir tespitle karşılaşıyoruz. Deniyor ki Avrasya ve Kuzey Afrika'daki neredeyse her halkın tarihi Türklerin tarih sahnesindeki hareketlerinden ya doğrudan ya da dolaylı olarak bir şekilde etkilenmiş. Bu olayın ne kadar devasa bir coğrafyaya yayıldığını gözler önüne seriyor aslında. Peki, tamam. Bu devasa etki nasıl başladı? Her şeyin bir başlangıcı var değil mi? O zaman hadi biraz daha geriye gidelim. Türk siyasi kimliğinin ilk tohumlarının atıldığı o köklere, her şeyin başladığı yere odaklanalım şimdi. Bu noktada önemli bir kavramı açıklığa kavuşturmamız lazım. Ön Türkler. Kaynaklarımıza göre bazı tarihçiler bu terimi hepimizin bildiği Göktürklerden daha önce var olmuş, Türkçe konuşan topluluklara anlatmak için kullanıyor. Yani bu aslında bilinen ilk büyük Türk devletinden de eskiye uzanan bir devamlılığın işareti. Peki güzel, bu topluluklar ne zaman siyasi bir güç olarak tarih sahnesine çıktı? İşte metinlere göre Türklerin siyasi bir topluluk olarak ilk kez Hun İmparatorluğu'yla ortaya çıktığına dair güçlü iddialar var. Yani organize bir devlet yapısının başlangıç noktası olarak burası gösteriliyor. Türklerin tarihi tabii ki sadece savaşlardan, göçlerden ya da kurulan imparatorluklardan ibaret değil. Hatta belki de hepsinden daha önemli bir rolleri var. Doğu ve Batı arasında oynadıkları o inanılmaz, o kritik kültürel köprü rolü. Burada gördüğümüz şey durumu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Türk halkları bir yandan Doğu'nun kültürünü Batı'ya taşımış, bir yandan da Batı'nın kültürünü Doğu'ya. Medeniyetler arasında çok hayati bir iletişim kanalı olmuşlar. Adeta kültürel bir İpek yolu gibi düşünebilirsiniz. Bu kültürel alışverişin en canlı örneklerini de din alanında görüyoruz. Bakın, kendi yerel inançları olan Tengricilikten sonra benimsedikleri dinlerin sadece bir takipçisi olmamışlar. Aynı zamanda öncüsü ve savunucusu konumuna gelmişler. Listeye şöyle bir göz atın. Maniheizmden Museviliğe, Budizm'den Ortodoks ve Nesturi Hristiyanlığına ve tabii ki İslam'a kadar. Bu inanılmaz çeşitlilik onların ne kadar etkileşime açık bir toplum olduğunun en net göstergesi. Peki tüm bu köklü tarih, bu devasa miras bugün nerede yaşıyor? Aslında cevap çok yakınımızda. Her gün kullandığımız, duyduğumuz bir yerde, dilimizde. Şimdi bu engin mirasın günümüz Türkiye'sindeki yansımalarına, yani dilimize şöyle bir odaklanalım. Şimdi günümüz Türkiye'sinde yaşayan Türklerin büyük çoğunluğu bildiğiniz gibi Türkiye Türkçesi konuşuyor. Bu bizim ortak dilimiz. Ama hikayenin tamamı bu değil. Bu ortak dilin altında muazzam bir zenginlik, bir çeşitlilik yatıyor. İşte kaynaklarımız da buna dikkat çekiyor. Karadeniz'in, Ege'nin, Doğu Anadolu'nun, her bölgenin kendine özgü ağızları var. Bu da bize dilin aslında ne kadar yaşayan, ne kadar nefes alan bir varlık olduğunu gösteriyor. Peki bu ağızlar birbirinden nasıl farklılaşıyor? Temelde iki ana başlık var. Birincisi fonetik farklar, yani ses ve telaffuzdaki değişiklikler. İkincisi de morfolojik farklar, yani kelimelerin yapısı ve aldıkları eklerdeki oynamalar. Basitçe bir kelimenin bir bölgede farklı tonda söylenmesi fonetik bir fark, farklı bir ek almasıysa morfolojik bir fark oluyor. İşte böylece kıtaları aşan bir tarihten yola çıkıp günümüzdeki dilin inceliklerine kadar uzanan kısa ama dolu dolu bir yolculuk yapmış olduk. Peki şu soruyu sorarak bitirelim. Bu tarihi miras bugün etrafımızda başka hangi şekillerde yaşıyor? Belki de bu soru üzerine düşünmek, geçmişi günümüze bağlamanın en iyi yolu. Ne dersiniz?